Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de o hafta yapılacak işleri koşullu biçimlendirmeyle nasıl otomatik işaretleriz bunu göstereceğim. Bunu yaparken de bir tane fonksiyondan yararlanacağız. ISO hafta say diye. ISO week number İngilizcesi. Ne işe yarıyor? İlgili tarihin o yılın kaçıncı haftası olduğunu gösteriyor bu fonksiyon. Şöyle izah edeyim. Örneğin bugün ayın 4'ü eşittir ISO hafta pardon eşittir bu fonksiyonu girdiğimiz zaman zaten tek bir parametresi var. O da tarih. Çok basit bir formül. Tabi bu tarih formatında değil, genel format. Bu yılın 14. haftasındaymışız. Yani bunu gösteriyor bu fonksiyon. Bu tabloyu biçimlendirirken de bundan faydalanacağız. Şimdi öncelikle bu tablodaki koşullu biçimlendirmeleri bir iptal edelim. Girişten koşullu biçimlendirme kuralları temizle. Tüm sayfadan kuralları temizleyelim. Şimdi yapacağımız iş şu. Önce koşullu biçimlendirmek istediğimiz alanları seçiyoruz biliyorsunuz. Ne kadar geniş tutarsanız o kadar iyi olur. Buraları veri ekleyince de bir daha uğraşmak zorunda kalmazsınız. Ben şimdilik şu aralığı seçtim 14. satıra kadar. Daha sonra girişten koşullu biçimlendirme yeni kural deyip burada biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan alanına geliyoruz. Şimdi burada formülümüzü yazacağız. Eşittir. Neydi? ISO hafta say. Parantez açıyoruz. Bugün formülümüzü giriyoruz. Bugün formülde bugünün tarihini döndürüyor bize biliyorsunuz. Parantezimizi kapattık. Yani bunun tercümesi aslında şu anda bugün hangi haftaya, yılın hangi haftasına denk geldiğini şu anda bulduk. Eşittir diyelim. Mantıksal sınama yapıyoruz tekrar. Yine ISO hafta say. Parantez aç. Şuradaki C2 seçeceğiz. Yalnız 2'nin başındaki dolar işaretini kaldırmamız lazım. Çünkü koşullu biçimlendirmenin aşağıdaki satırlara da etki edebilmesi için sadece sütunu sabitledik. Parantezi kapatalım ve biçimlendirelim. İstediğimiz rengi işte sayı kenarlı dolgu rengini buradan işaretleyebiliriz. Şuradan sarı yapalım. Yazı tipi de kalın olsun. Rengi de kırmızı olsun. Şöyle tamam diyelim. Tamam diyelim. Bakın o haftanın yapılacak işleri otomatik olarak her Excel açıldığında böyle önümüze çıkacak. Şöyle takvime bakarsak zaten mesela bunların hepsi bu haftaymış. Bu haftaki işlenmiş. Şu 9 Nisan'daki gelecek hafta olduğu için burada görünmüyor. Önümüzdeki hafta geldiğinde burası da koşullu biçimlendirme çalışacağı için bu yukarıdakiler gibi sarı dolgu ve kırmızı yazı tipi rengine bürünecek. Mesela bir tane daha veri ekleyelim şuraya. Şuraya da diyelim ki Python eğitimi. Ne zaman olsun? Yarın olsun mesela. Evet bakın o koşullu biçimlendirme alanı geniş tuttuğum için demin hiç uğraşmama gerek kalmadı. Çünkü 14. satıra kadar etkili. İsterseniz siz bunu da çok daha aşağılara doğru çekebilirsiniz tabii. Kendi tablomuz ne kadarsa. Tabii bu böyle işte tarih sırasında değil. Onu
Şuradan biliyorsunuz veriden sırala deyip son tarihe göre eskiden yeniye sıralayabilirsiniz burada. Tekrar daha düzenli görünmesi için. Burada tarih sırasında oldu. Bu yapılacakları listesinin başka versiyonları da var. İşte ama bu da bence çok faydalı ve basit kullanımı olan bir uygulama. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.